Sokak kedisi bak seni de takip ediyormuş bunlar izliyorsan eğer. Ama soru sormuyorsun. Yani güldürüyorlar beni ne yapayım. İkiniz ama kahve... Gerçekten yapın. Vallahi yap. Tamam, teşekkür. Maydanoz, 30 dereotla maydanoz, 90. Kabak 10 lira, kabak 10 lira. 10 lira abla, 10 lira abla. Yeter. Hadi iki söyle. Hadi tek çal, tek çal. Merhaba arkadaşlar. Bir süredir birlikte değildik çünkü sağlık problemlerim vardı. Şimdi bir kısmını bunlardan atlattığım için yeniden video çekimlerine başlıyorum. İlk olarak yine pazar videolarıyla başlıyoruz. Siteler pazarındayım yine. Kapalı pazar olduğu için tercih ettim tabi. Dilerseniz hemen başlayalım. Fiyatları göstermekle yetineceğim yine bu kez. Çok keyfim olduğunu söyleyemeyeceğim. Sigarayı bırakıyorum çünkü. İlaç yardımıyla bırakıyorum. Sağlık Bakanlığı'ndan bir ilaç desteği geldi. Onunla bırakıyorum. Yaklaşık 10-12 gün oldu. Sigara, sıfır sigara. Hani daha önce de çok fazla içmiyordum. En azından sıfır sigara tabii daha iyi. Sağlığımın bozulmasının en büyük nedenlerden bir tanesi sigara olduğu için hani bıraktığıma seviniyorum. Yani bırakmayı da istiyordum zaten. Bu konuyla ilgili video hazırlıyorum. Size daha sonra bunu yayınlarım. Henüz bitmedi. Sen o tipin oluşunu göstermiyor. Tamam göründü. Siz niye yemek yemiyorsunuz? Karpuzlar güzel görünüyormuş ya. Kolay gelsin teyzem. Bunlar çıkarsa iyi çıkıyor. Çıkmazsa da yavaş çıkıyor. Biraz şansa kalmış ya da seçmesini bileceksiniz. Tosya 40 lira olmuş. Bire 120'ye kadar çıkmıştı. Tabii ilk gördüğümüz
Fasulyede tabi ortalama çıkartmak gerekiyor tabi arkadaşlar. 40 gördük ama daha sonra onun ortalama fiyatını çıkarız ama şu anda bilmiyoruz ne kadar. Pardon. Karşı tezgahta da var. Oradan devam edelim. Fark ettiğiniz üzere arkadaşlar kabak 10 lira ile 40 lira arasında değişiyor. Herhalde bu da tazelik belirleyici unsur oluyor diye düşünüyorum. Süt mısır geldi, süt mısır. Mısırlar süt, süt mısırlar süt. Evet, ikinci fasulyeyi de 35'e gördük. Demek ki düşmeye başlamış fasulye. Bunlar da kıştan beri neredeyse değişmedi. Bazen işte arada bir 70-80 oluyor, sonra tekrar 30'a düşüyor. Patates fiyatlarının düştüğünü söyleyebilirim. Soğan fiyatlarında 5'erlik bir %25'lik bir indirim var gibi ama ne istinaden düştü fikrim yok. Ya buralara yakın bir yerde, hatta Afyon yakın tabi de. Ya da üretici artık ne olursa olsun artık zararımı kapatayım deyip zararına satıyor. Biliyorsun nakliye ücretleri asıl fiyatı belirliyor. Onlar da yüksek. Salatalık da 10 liraydı arkadaşlar. Fasulye ne kadar? 30'muş. Seler pazarı ilginç bir pazar. Dediğiniz gibi her fiyatı görebiliyorsunuz. Mikrofonu test etmedim ama umarım ses çıkıyordur. Atışa da varmış fasulye. Yani aslında ortalaması 45-50 gibi. Tatlı biber 30'muş. İndirimliymiş. Karpuzumuz. Abla bu acı mı tatlı mı? Tatlı. Herkes biber tatlı mı diye soruyor. Müşteri demek ki yerli değil, yerli olanlar da acı var diye soruyor. Örneğin şunlar bakın, bunlar zil biber değil mi? Acı. Yerliler çok rağbet ediyor. Acı olduğu için. Acı olduğu için tabii fiyatları biraz daha yüksek. Börülceler çıkmış galiba ama fiyatını yazmamış. Neyse. Trafik sıkıştı burada biraz.
Salçalı domatesler çıkmış arkadaşlar. Salça yakmayı düşünenler varsa ya da kurutmayı düşünenler tam mevsimi. Karpuz çok istikrarlı bir şekilde kilosu 12'den gitti. İncirler çıktı. Esen incirler ucuz olur ya. Sonra bir anda fiyatları yükseldi. Çünkü incir ağaçlarını kestiler herhalde. Doğrusu incir ağacı görmüyor artık ortalıkta. Ne? Ah, merhaba demek istiyorum. Vallahi. O merhaba diyor. diyor de kalsın abi. Hayır, gülme gülme diyenler de yani buraya gelse de kendileri çekim yapsın da gülmeden çekim yapabilecekler merak ediyor. Hayır yani tabii yapabilir de somurtkan olması gerekiyor insanın biraz. Yani ben aslında hiç keyfimin yerinde olmadığı halde yani güldürüyorlar beni, ne yapayım. Keyfim niye yok? Dediğim gibi sağlık problemlerim var arkadaşlar. Problemlerim varken ben Gayte'den testi yaptırdım. Kolon kanser testi. Pozitif çıktı. Pozitif çıktığı için de kolonoskopi ve endoskopi aynı anda oldum. Narkoz tabi. Narkoz vücuduma ağır geliyor. Geçen haftaydı. Yani tam iyileştiğimi söyleyemeyeceğim ama yani iyileştim sayılır. Teşekkür ederim. Midem pek iyi değil. 3 günlük bir diyet yapmıştım. Çekimlerin devam ediyor mu hala? Ediyorum. Derken aynen öyle. Paylaştım. Bir önceki videoyu bahsediyor da onu paylaştım diye. Evet, paylaşmıştım. İzlememiş demek ki. Ha, bu arada teşekkür ederim. 1000 aboneyi geçtik. Hastaneye gittim gün geçtik. Gerçi bir faydası olacak. Bana çok faydası olacak gibi görünmüyor. Çünkü video çekemediğin zaman gerilere düşüyoruz. Bir de abonelerim aynı anda izlemediği için, gerilere düştüğü için de yani son zamanlarda öyle. Özellikle yaz geldiği için mi bilmiyorum. Videonun izlenme oranları düşmeye başladı. Biraz destek olursanız sevinirim. Sağlık problemi kolonoskopi ile ilgili olarak da bir video hazırlıyorum arkadaşlar. Aslında zor bir süreç. Onunla ilgili de video hazırlarım. Aslında çektim video neler yaşadığımı da, özellikle 3 günlük diyet sırasında. Sıvı diyeti uyguluyorsunuz. Hani diyet yapmak gerçekten çok zormuş. Ben hayatımda hani ilk defa ciddi bir diyet yaptım. Süründüm. Ha, bu arada tabii bu diyet sonrasında ne kadar, yaklaşık 4 kilo verdim 3 günde. Onu da neler yaşadığımı hani takip ettiğinizde göreceksiniz. Gerçekten zor bir diyetti arkadaşlar. Hani sıvı diyeti. Aç kalmıyorsun ama yani miden yapıştı. Gece uyuyamadım. Uykusuzluktan su içiyorsun, olmuyor. Yoğurt hani yiyebiliyorsun. Yoğurda çok fazla şey yapmak istemiyorum. Yani en yapabildiğim en katı gıda yoğurttu. Midem yapışmıştı. Gerçi ameliyatta tabii bağırsaklarım
tamamen temiz olması gerekiyordu. O yüzden tabi bunlar zorunlulukmuş 3 gün. Ama gerçekten zor bir süreçti. Hani operasyon çok zorlu geçmiyor. Narkoz aldığınız için hissetmiyorsunuz. Sonrası biraz şişkinlik hissediyorsunuz. Birkaç gün sonra geçiyor. Sonra deli gibi yemek yemeye başlıyorsunuz. Çünkü o kadar aç hissediyorsunuz ki kendinizi. Yüklenmeyin dedim ama galiba yüklendim diyet sonrası. Özellikle tatlıya bandım galiba. Verdiğim kiloların bir kısmını geri aldım. 4 günde 3 günde 4 kilo verip ondan sonra da 2 günde de 2 kilo aldım. Yani vücuduma bu kadar yüklenmemek gerekiyordu ama bilmiyorum. Yani siz böyle yapmayın tabii. Hani benim metodum biraz farklı çalıştığı için hızlı kilo alıp kilo verebiliyorum. Avantaj mı dezavantaj mı bilmiyorum. Sanırım dezavantaj. Yani herhangi bir şekilde selam söyle birine ama kim bilmiyorum. Bütün tezgahları göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Yani siz buradan gerekirse bir ortalama alırsınız. Hani ben işte bilmem ne kadar dersem olmaz. Bir de hani pazarda neler olduğu konusunda bir fikriniz olur. Bazılarında fiyat yok. Fiyat olmadığında ben de sormuyorum. Çünkü büyük bir pazar, dediğim gibi küçük pazar olsa soruyorum da. Ama pazar büyükse sormuyorum. Çünkü o zaman gerçekten hani videonun 1 saatleri geçmesi gerekiyor. 1 saat videoda hiçbiriniz izlemezsiniz. Yüzde de varmış ya fasulye. 127 börülce de var. Fiyatlar biraz değişiyor ya. Neye göre değişiyor bilmiyorum. Tazeliklerine göre olabilir. Belki. Belki burada hani Antalya'da en önemli unsur fiyat belirlemede galiba tazelik. Ne kadar taze o kadar pahalı gibi. Kendini bir anda çünkü kameranın ekranına bakıyordu. Domates düştü. Bursa şeftalisi de kastetli zannedersem yarma şeftali de yarma şeftali arkadaşlar Ağustos sonuna doğru çıkıyor. Şu anda gelenlerin şeftalilerin Bursa mı hani herhangi bir yerde yetişmiş olabilir. Hani Bursa diye bağırıyorlar ama zannetmiyorum. Bursa şeftalisi hani nakliye nereden baksan 8-9 saat sürecek. Yani yerli şeftaliler daha ucuz olması lazım. Ay, küçük çıkarmış. Şu kadarcık. Çek ama çek. Kalar sana yok. Fasulye ilk girişte 40. Herhalde 100 lira diyorum ama ucuzlamamış ya 100'e falan da herhalde onlar ne kılçıklı falan mı acaba? Yani fiyat dediğim gibi acaba tazeliğe göre mi belirleniyor? Muhtemelen öyle. Burada muz 38-40
Hatta 50'ye çıkmıştı. Sonra ne oldu? 35'e mi düştü? Karpuzlar tabii düşüyor. Ama bazıları da düşmüyor. Ne bileyim. 10, 15, 20'ye kadar kiloları çıkıyor. Şuraya şu sırada görmüyorlar. Eskiden biliyorsunuz karpuzları kesmece deyip kestiğine verirdi. Şimdi isterseniz dilim halinde de alabiliyorsunuz. Hani insanlar hani ekonomik durum bozulduğu için yoksa ne bileyim eskiden ailede ne bileyim en az 5 kişi olurdu. 4-5 kişi olurdu. Şimdilerde çekirdek aile bile fazla. Hatta çoğu insan yalnız yaşıyor. Belki o yüzden hani dilimli şeyler artmaya başladı. Pazara gelenleri genelde geniş aile olduğunu düşünüyorum. Çünkü diğerleri plaza çalışanları diyeyim. Ailesiyle birlikte yaşamıyorsa eğer ne yapıyor? Marketten alıyor ne bileyim işte. Bir tane alıyor, 2 tane alıyor. Bir ara dalga geçti. Almanya'da işte bir tane portakal bilmem ne kadar falan diye. Şimdi bir tane portakal da satılıyor ya da ne bileyim bir tane şey 4 tane kayısı da satılıyor. Alsın sen de şuraya bir yere koy. Al seni de çekti. Beni de çek, beni de çekiyor da zaten sarı sarı tişörtünde mutlaka belirgin hale gelmişindir. Hem meyve vereyim hem para vereyim. Pazarlarda artık kredi kartla geçiyor. Çoğu tezgahta görmeye başladım arkadaşlar. Artık 200 lira 20 lira kıvamına geldi ya. Hani pazara yetişecek kadar alışveriş çekmeye lazım. Bayağı eşek yüküyle para çekiyorsun. Eşek yüküyle para çekmişsin. Cüzdanlara sığmıyorlar herhalde. En düşük paranın, en büyük paranın 200 lira olduğu düşünürse yani pazarda yani 1000 liranın aşağısına çıkamıyorsun eğer 4-5 kişilik bir ailesi. Yani peynirini falan aldığında varsayarsak tabii yani sadece meyve sebze dolduramazsın da. Bak bak çocuklar oradan şey yapıyorlar. Nail Tufan. Seni çekmiştim ya izlemedin galiba. İzledin mi? Ha tamam hani hiç beğenmemişsin. Seni de çekmiştim zaten. Bak bak çekmiş. İkiniz ama kadrajı aynı anda nasıl olacak? Sen onun 2 katısın. Tamam. Görüşürüz. Bak bu da bizim eniştemiz. Ha, tamam. Cuma günü yayınlayacağım yalnız bunu. Kurgu için. Cuma günü akşam 7'de. İşte güzel güzel. Tamam. Nail Tufan. Tamam. Herkes çalın. Hangi kanal? Hangi kanal? Nail Tufan. YouTube. YouTube Nail Tufan. Neyi? Soru sormuyorum. Sadece fiyat etiketlerini gösteriyor. Soru sormuyorsun diyor. Soru sormanın ne kadar zor olduğu konusunda sokak kedisi size bu konuda bilgi verebilir. Kadıncağız o kadar şey falan yapıyor ama yani şey ne bileyim ya işi gerçekten zor değil mi? İzliyor musunuz? Aynen öyle. Ha evet. Sorayım mı size? Merhaba demek ister misiniz? Efendim? Merhaba demek ister misiniz? Tamam. Merhaba. Sokak kedisi bak seni de takip ediyormuş bunlar izliyorsan eğer. Senin takipçilerini de buradan buluyorum bak. Ben de izliyorum. Hani Antalya YouTuber'larından kendine muhabir var. Onu da bazı zaman izliyorum.
çekiyorum. Çekmeyeyim mi? Çekme. Tamam o zaman es geçiyorum seni. Keseyim mi kesmeyeyim mi? Kesme. YouTube bak. Protest yaptım. Ne? Sana esnafın hali perişandır. Yaz. Sen yazacağım, sen söyleyeceğim. Ben söylesem kimse inanmıyor. Esnaf şikayetçiyse söyleyecek onu. Çeksene. Ha? Tamam seni de çekeyim. Tamam seni de çekeyim. Esnaf çok perişan diyor. Onu da söyle diyor. Ben dedim ki ben Tam ikinizi birlikte mi? Ne? Şifalıyor sizi. Ne yapıyor? Şifalıyor. Şifala çürük domatesi koyuyor. Sakın bu adamdan almayın. Çek. Bundan da Darbe yiyecek bu var ya. bu da çok şeydir, darbecidir. Millete eksik veriyor, çek bunu. Millete eksik veriyor. Bunu ihbar ediyor. Bak, yarım koymuş. Bu ne ya? İspiyoncu şeyler. Esnaf. Millete eksik veriyor, çek bunu. Espri yapıyorlar. Bilmiyorum, herhalde espriydi yani. Muhtemelen çünkü aynı tezgahtalar. Biri eksik tartıyor diyor. Biri çürük malzeme veriyor diyor. Bak gülmüyorum. Ondan sonra da tutup niye gülüyorsun diyor ya. O gülüyorsun diyenler de gitsin ya gerçekten harbi yani. Evet. Çok gülünce bazen karın kaslarım ağrıyor. Yani operasyon sonrasından mı kaynaklanıyor yoksa mi bilmiyorum da bazen oluyor. Ha tabii kolonlardan, bağırsaklardan biyopsi alındı. Yaklaşık 20 gün sonra falan sonucu gelecek. Herkese yaptırmasını öneriyorum. Özellikle en azından bu testi. Yani test aslında basit. Bir tüp veriyorlar size. Siz onu doldurup neyle dolduracağınızı biliyorsunuz tabii. Neyse zaten yani bilmiyorsanız da açıklıyorlar. Oradaki hemşire açıklıyor size. İl Sağlık'tan veriyorlar bunu. Onu numuneyi aldıktan sonra yaklaşık 24 saat içinde, yaklaşık değil maksimum 24 saat içinde götürüp test ettirmeniz gerekiyor. Eğer gizli kan bulunursa bu kanın nereden geldiği ve kanser oluşturup oluşturmadığını araştırıyorlar. Kanser en azından erken aşamada tespit ediliyor. Bu sayede hani yaşam kalitesi artı yaşam süresini uzatmış oluyorsunuz. Çırt diye kanserden gitmenize gerek kalmıyor. Hani benimki de hani kanser mi değil mi belli değil. Umarım değildir. Neyse en azından öyleyse de erken aşamada teşhis ettiğimiz için en azından daha kaliteli, biraz daha uzun bir ömrüm olmuş olacak. Yoruldum ya. Şunu da göstereyim ya. Bunlar güzel görünüyor. Pardon. Fark edin üzere arkadaşlar çok böyle kesme biçme yapmıyorum. Direkt ne varsa gösteriyorum. Alayım mı ben soğanı? Sen marula, mekbap bakayım. Dediğim gibi pazar, ilginç pazar. Her bütçeye hitap ediyor. 8 lira oldu. Şeftali ne kadar? 40'mış. 40-50 arasında değişiyor. Şuradan geçeyim. Fiyatı ne kadar? 20'ymiş. Pazar arabaları park ettiği için ben tabi
Tezgaha çok fazla yaklaşamadım. Ama görünen kısmı. Görebildiğim kadarıyla sarımsakların fiyatları yükselmeye başladı. Sarımsakları saklamak gerçekten zor arkadaşlar. Dolapta durmuyor, açıkta durmuyor. Zırt pırt şey yapıyor, filizleniyor. Herhalde bir bahçeniz olacak. O bahçeyi direkt filizlendikçe dikeceksiniz. Başka türlü hani ne? İzleme zamanı bitti. Yeni mi? Bitti mi? Ha, anladım. Bunlar filizleniyor ama durdukça. Hayır, Mart'tan sonra filizlenir, evet. Mart'tan sonra filizleniyor işte. Mart, Nisan neyse yani bir şekilde filizleniyor. Şimdi filizlenme zamanı bitti diyor da bakalım, zaten benim evde de sarımsak azalmıştı. Ya şimdi ya haftaya alacağım bir şekilde. Dikkat. Araba bir anda deliklere girdi şurada. Adamın elinden kaydı ya. Bir baktı adam taşıyordu kötü. Araba yerde. İçi dolu değil ki, yoksa çok düşerdi. Yani içindeki malzemeler düşerdi. Şuradan göstereyim arkadaşlar. Kuru yemiş fiyatlarını da görün arkadaşlar. Şimdi fiyatı yazılı olanları gösteriyorum. Çok hızlı da çekmiyorum. Yani rahat rahat görürsünüz. Burası kapalı pazar. Artı biraz da fazla güneş yok diye buraya geldim ama terledim. Hani video düşmesinin, video sayısının, çektiğim videoların düşmesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi sadece sağlık nedenleri değil, sıcak da aynı zamanda. Havalar serinleyince size daha fazla video gönderirim. Ama şimdilik hani kendimi iyi hissettiğim zamanlarda çıkıp çekeceğim. Genelde ne yapıyorum? Klimanın altında oturuyoruz valla. Bol bol dizi izliyorum. Oralar Game of Thrones'a taktım. Onu başladım. Dün başladım. Birinci sezonu bitirdim. İkinci sezonun da ortalarına geldim. İlk başta yani izlemedim. Herkes nasıl izliyor, çok popüler bir dizi diye. Ama hani gerçekten konu artı çekimler falan gerçekten güzeldi. Hem böyle fantastik bir konusu var. Hem tarihi bir doku. Tarih gerçek bir tarih mi bilmiyorum ama muhtemelen değildir. Kurgu bir tarih gibi. Ama sonuçta ne? İşte ejderhaların olduğu, Orta Çağ'dan önceki, yani binli yıllara gelmeden, pardon, yani ilk 100'lü 200'lü belki yıllar gibi bir şey. Çok tanrılı dillerin, yani tek tanrılı dinin daha ortaya çıkmadığı zamanlar. Ya da çıktıysa bile sadece hatırladığım kadarıyla sadece bir dakika Ceris falan var mıydı? Çok emin değilim oradan, yani izledim ama hepsini arka arkaya izlediğim için çok emin değil. Var tabi. Yahudilerin Hristiyanlığına göre şey çıkmış. İlk tanrılı din ortaya çıkmış. Ancak daha henüz İsa ortaya çıkmamış. Yani dolayısıyla Hadi sana tane kabak patlıcan 10 liraya. 10 liraya, 10 liraya, 10 liraya. O domates 10 liraya. 10 liraya domates. 10 liraya domates. Fasulye 30. elma sirkesi yaptım arkadaşlar.
bir ara. Gerçekten güzel oldu. Gelmişken size arkadaşlar kuru bakliyat fiyatlarını da göstereyim. Fiyatlı olan tezgah gördüm. Baharatlar da var. Eski fiyatı. Tamam kullanacağız. Olur. Şurada da fiyatlar var. Onları da göstereyim. Yeşil çay. Ya Doğu Çay diye bir marka varmış. Ondan aldım. Ama yeşil çay siyah çay gibi çıkıyor ya. En iyisi maçı almak galiba. Kurgu çok uzamasın diye gördüğünüz gibi kesmeden geçiyorum tezgahları arkadaşlar. Hoş geldiniz. Buyurun. Bu arada şaka maka siyah zeytin 300 bandına dayandı, oturdu. Altına düşmez, üstüne çıkar muhtemelen. Peynirler daha sonra atak yaparsa yarış atarsa gibi oluyorum ama evet öyle oluyor, ne yapayım. Markette muhtemelen bu fiyatlar biraz daha yüksek olabilir. Bu tezgahta turşu da var. Turşu fiyatları da 120. Salamura kabak 140 liraymış. Tazesi sanki daha mı pahalıydı? Evet. Tazesi daha pahalıydı ya. Köy peyniri bir ara ne kadar ucuz ya, 17 liraya köy peyniri aradık. Şimdi 100 liradan aşağı peynir, yani demek ki 100 lira 10 lira olmuş gibi bir şey. Yani evet, 10 katlı bir artış. Evet. Yumurtalar bir ara artıyor gibiydi ama sonra artmamaya başladı. Herhalde çok üreten olduğu için bir ara fiyatlar düştü. Süt fiyatları da biri çok düşüktü. Sonra arttı. Fiyatları yokmuş burada. Tek balık tezgahı var arkadaşlar. Onun da fiyatlarını göstereyim size. Hırpır etmiyordur inşallah görüntü arkadaşlar.
Videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz, beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hele bir de yorum yaparsanız harika olur. Çünkü bu tür videoların devamı için benim de bir şekilde motive olmam gerekiyor. Motivasyonu yapmazsam tabii size de video çekemem. Bu nedenle beni lütfen motive edin. Motive ettiğiniz zaman ben size daha sık, daha güzel videolar hazırlamaya çalışırım. Umarım beğenmişsinizdir. Bu kaçıncı söyleşim oldu bilmiyorum ama neyse. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.